Bir adam düşün. Sessizdi ama dünyayı güldürdü ve sonra düşündürdü. Kimi zaman tek bir mimikle, kimi zaman bastonuyla, kimi zaman da o hüzünlü bakışlarıyla milyonlara umut oldu. İşte bu yalnız bir çocuğun dünyayı avuçlarının içine alan sessiz bir devin hikayesidir. Charlie Chaplin 16 Nisan 1889'da Londra'nın yoksul mahallelerinden birinde doğdu. Henüz küçücük bir çocukken hayatın onun için kolay olmayacağı belliydi. Annesi Hannah tiyatrolarda küçük roller alan bir şarkıcıydı. Babası Charles ise alkolle boğuşan bir müzisyendi. Ailesinin sanatla bağı vardı ama istikrarla değil. Annesi ruhsal sorunlarla mücadele ederken babası evi terk etti ve kısa süre sonra hayata veda etti. Chaplin ve abisi Sidney çocukluklarının büyük bölümünü yetimhanelerde ve sokaklarda geçirdi. Karnını doyurmak, ayakta kalmak, hayatta kalmak. Bu onun ilk sahne provasıydı. Ama sahne değil, sokaktı. Alkış değil, açlıktı. Işık değil, gölgeydi. Annesi zamanla zihinsel sağlığını kaybedince hastaneye yatırıldı. Charlie henüz 9 yaşındayken sokak gösterileri yaparak hayatta kalmaya çalıştı. Kimi zaman bir sirkte palyaço oldu, kimi zaman bir müzik holde figüran. Ama ne olursa olsun dikkat çekmeyi başardı. Çünkü o güldürürken aslında hep ağlıyordu. Chaplin'in yeteneği sadece bir oyuncu olmakla sınırlı değildi. O bir sanat vizyoneriydi. Dans edebiliyor, müzik besteleyebiliyor, yazıyor, yönetiyor ve oynuyordu. Bu çok yönlülük onun daha sonra kendi filmlerinin tamamını üstlenmesini sağlayacaktı. Küçük yaşta katıldığı tiyatro topluluklarında dikkat çekti. 1910'lu yılların başında Fred Karno adlı bir komedi kumpanyasıyla Amerika turnesine çıktı ve işte orada hayatı değişti. Çünkü Amerika onun kaderini yazacağı sahne olacaktı. 1914 yılında Keystone Film Company ile çalışmaya başladı ve o yıl sinema tarihine geçecek bir karakter doğdu. Şapkalı, bastonlu, bol pantolonlu, yürürken yalpalayan The Tramp yani serseri ilk başta sadece komikti. Sonra anlamlı oldu. Sonra düşündürücü ve sonunda ikonikleşti. Sessiz filmlerde konuşmayan bu adam insanlığın en derin hislerini anlattı. Yoksulluk, sevgi, umut, sistem eleştirisi ve yalnızlık. 1921'deki The Kid filmiyle milyonların kalbine dokundu. Ardından gelen Still Lights, Modern Times ve The Great Dictator gibi başyapıtlarla sadece bir komedyen değil, bir düşünce adamı olduğunu gösterdi. Chaplin'in özel hayatı da en az filmleri kadar sansasyonel ve karmaşıktı. 4 kez evlendi. İlk evliliği Mildred Harris'leydi. Ardından Lita Grey, Paulette Goddard ve Una Unaylı ile evlendi. Una ile evlendiğinde Chaplin 54, Una ise sadece 18 yaşındaydı. Ama bu evlilik diğerlerinden çok daha huzurluydu ve 8 çocukları oldu. Aşk hayatı boyunca eleştiriler aldı. Reşit olmayan kızlarla ilişkileri tartışmalara yol açtı. FBI'ın radarına girdi. Özellikle The Great Dictator filmiyle Hitler'e açıktan göndermeler yapması dönemin politik otoritelerini rahatsız etti. 1940'lı yıllarda Amerika'daki McCarthy döneminin cadı avı atmosferinde Chaplin komünist sempatizanı olmakla suçlandı. Hakkında soruşturmalar açıldı. 1952 yılında İngiltere'ye kısa bir seyahate çıktığında Amerika Birleşik Devletleri geri dönüş vizesini iptal etti. Chaplin o gün ülkesinden kovuldu. İsviçre'ye yerleşti. Yıllarca Amerika'ya dönmedi. Gönlünde kırık bir ülke, dilinde sessiz bir çığlıkla. Ama üretmeye devam etti. Yazdı, besteledi, düşündü, sustu ama anlatmaya devam etti. 25 Aralık 1977, Noel sabahı. 88 yaşındaki Charlie Chaplin, İsviçre'de evinde uykusunda hayata gözlerini yumdu. Dünya sustu ve ilk kez Chaplin sahneden indi. Ama ilginçtir, bu bile bir hikayeye dönüştü. Ölümünden kısa bir süre sonra mezarı çalındı.
Kimliği belirsiz kişiler fidye karşılığı naaşını kaçırdı. Aylar sonra yakalanıp mezarı yeniden toprağa verildi. Bu defa kurşunla güçlendirilmişti. Sonsuz bir istirahat için. Charlie Chaplin sadece oyunculuğuyla değil, felsefesiyle de iz bıraktı. Bir gün bile gülmeden geçirdiysem o günü boşa yaşamışımdır diyordu. Ve bir başka sözünde şöyle diyordu: hayat uzaktan bakınca komedi, yakından bakınca trajedidir. O kendi hayatındaki trajedileri bile birer komediye dönüştürmeyi bildi. Bu yüzden filmlerinde ağlarken güldük, gülerken gözyaşlarına boğulduk. Charlie Chaplin'in mirası sadece sinema değil. O bir vicdan bırakmıştır. Düşene el uzatmanın, sistem dışında da yaşanabileceğinin, sessizliğin de bir dili olduğunun kanıtıdır. Bugün Chaplin'siz bir sinema düşünülemez. Onun bastonuyla yaptığı her dönüş yeni bir kuşağa umut olur. Her mimik, her espri, her bakış. Bugün bile ekrana yansıdığında insanın kalbine dokunur. Ve şimdi eğer sen de hayatta kendini dışlanmış hissediyorsan, eğer dünya sana sırtını döndüyse, eğer sustuğunda kimse duymuyorsa seni, hatırla. Bir çocuk vardı, aç, yalnız, terk edilmiş. Ama bastonunu aldı ve yürümeye başladı. Bir adım attı, sonra bir adım daha ve sonunda dünyayı ayağa kaldırdı. Charlie Chaplin gibi insanlar gösterir ki imkansız dediğin şey sadece anlatılmamış bir hikayedir. Ve belki de senin hikayen henüz başlamadı.